Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi çok güzel bir modelle birlikteyiz. Evet, bu modelimizin yapılımını göstermek istiyorum bugün akşam sizlere. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Rengimiz de çok güzel, modelimiz de çok güzel ve çok kolay. Herkese kolay gelsin diyorum ve başlayalım. Evet, ipimi ve ilmeklerimi ben hazırladım. Modelimizin arka yüzündeyiz şu anda. Modelin ilk kurulumunu arkadan başlayacağız. Bu modelimiz öyle çünkü. Kenardaki ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Hemen şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz. İpimiz karşıda olacak şekilde örüyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Bir defa doluyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Bir defa doluyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Ördüm, doladım. Ördüm, doladım. Düz örgü yapıyoruz şu anda. İpimiz karşıda olacak şekilde düz örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk kurulumu arka yüzünden başlayacak. Evet. Arka yüzünden bu şekilde ördük. Ön yüzüne geldik. Doladığımız ilmeğimizi boşa çıkartıyoruz. Birinci ilmeğimiz boşa çıkarttık. İkinci ilmeğimiz, doladığımız ilmeklerimizi boşa çıkartıyoruz ve üçüncü ilmeğimiz. Üçünü bir arada toplayıp çıkarttık. Topladık, çıkarttık ve şişimizin üzerine bir ilmek attık. Aynı yerden tekrardan bir ilmek daha çıkarttık. Şişimizin üzerine doladığımızı boşa bıraktık. Birinci ilmeğimiz boşa çıkarttık. İkinci ilmeğimiz. Üçüncüyü de boşa çıkarttıktan sonra 3 ilmeğimizi iki şişimize ortak olarak takıyoruz. Doladık ve çıkarttık. Doladık ve çıkarttık. 3 ilmek sahibi olduk şu anda. 3 ilmeğimizi aynı yerden çıkartıyoruz. Aynı şekilde şişimizin üzerine doladığımız ilmeklerimizi çıkartıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. Doladık. İçinden bir defa çıkarttık. Şişimizin üzerine doladık. Bir defa daha çıkarttık. Boşa çıkartıyoruz doladığımızı. Birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimizi de çıkarttık. Hepsinin içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Şişimizin üzerine doladık ve üçüncü ilmeğimizi çıkarttık. Şişimizin üzerine attığımız ilmeklerimizi boşa çıkartıyoruz. Normal ilmeklerimizi uzatıyoruz. Bir ilmek çıkarttık, doladık. İkinci ilmeğimiz oldu ve üçüncüyü de çıkarttık. 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Evet. Aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şişimizin üzerine doladıklarımızı boşa çıkartıyoruz. Normal ilmeklerimizi üçünü bir arada topluyoruz. Kenardaki son ilmeklerim. Evet. Burası modelimizin ön yüzü. Hemen arka yüzüne geçelim.
Kenardaki ilk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. Şişimizin üzerine doladık. Bir tane düz ördük. Şişimizin üzerine doladık. Düz ördük. Şişimizin üzerine doladık. Düz ördük. Bütün ilmeklerimizin arasında şişimizin üzerine bir defa doluyoruz arkadaşlar. İpimiz karşı tarafta olacak şekilde düz örgü yapıyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizin arasına bir ilmek doluyoruz. Şişimizin üzerine bir ilmek doluyoruz. Evet, son ilmeğimiz. Burası da modelimizin arka yüzü. Hemen ön yüzüne bakalım. Bakın, böyle bu şekilde olması gerekiyor. Kenardaki ilk ilmeğimi aldım. Şişimin üzerindekini boşa çıkarttım. İlmeklerimi sayıyorum. 3 tane ilmeğim olması gerekiyor. 3 tane ilmeğimin içinden ipimi çıkarttım. Şişimin üzerine doladım ve bir defa daha çıkarttım. 3 ilmeğim oldu. Şişimin üzerindeki doladığım ilmeklerimi çıkartıyorum. 3 tane ilmeğim var. Şişimi içinden çıkarttım ve 3 tane ilmeğim oldu yine. Bakın, boşa çıkarttım, ilmeğimi geçirdim. Boşa çıkarttım, ilmeğimi geçirdim. Yine aynı şekilde doladığım ilmeklerimi boşa çıkartıyorum ve normal ilmeklerimi 2 şişimde birleştiriyorum ve içlerinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Birinci ilmeğim boşa çıkarttım. İkinci ilmeğim doladığımı boşa çıkartıyorum. Ve üçüncü ilmeğim. Yazlık trikolarda yapabileceğiniz en güzel modellerden birisi arkadaşlar. Harika hırkalar örebilirsiniz bu modelle. Çocuklarınız için ve kendiniz için mükemmel modeldir. Bana göre, ben çok beğenerek örüyorum çünkü. Son 3 ilmeğim. Evet. Modelimiz bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Hemen yine arka yüzüne geçelim. Kenardaki ilk ilmeğimi boş aldım. Şişimin üzerine doladım. Hemen modelimdeki ilk ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimin arasında da aynı şekilde bir ilmek alıyorum, bir ilmek doluyorum. Bir ilmek alıyorum, bir ilmek doluyorum ve bütün ilmeklerin arasında doluyoruz. Şişimizin üzerine bir ilmek doladık. Modelimizin arka yüzündeyiz şu anda.
arka yüzünde tamamladık. Ön yüzünden bir defa daha bakalım ve devam edelim. Doladığımız ilmeğimizi yine boşa çıkartıyoruz ve ilk ilmeğimizi uzatıyoruz. İkinci ve üçüncü. Bu şekilde üçünü topladık. Bir tane ilmek çıkarttık, doladık ve üçüncü ilmeğimizi aynı yerden tekrar çıkartıyoruz. Doladığımız ilmeğimizi boşa çıkartıyoruz. Aradaki doladığımız ilmeklerimizi boşa çıkarttıktan sonra iki şişin üzerinde ilmeklerimizi birleştirip bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane doluyoruz ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyoruz arkadaşlar. Doladığımız ilmeğimizi çıkartıyoruz. 1, 2 ve 3 ilmek olduktan sonra zaten modelin üstüne denk gelecek şekilde çıkartıyoruz ilmeklerimizi arkadaşlar. Birinci ilmeğimizi çıkarttık, doladık ve üçüncü ilmeğimiz. Doladığımız ilmeğimizi tekrar çıkarttık. Evet. Bu şekilde birinci ilmeğimiz, doladık, ikinci ilmeğimiz, çıkarttık ve üçüncü ilmeğimiz. Sadece iki sırada olan bir model, çok da güzel duruyor. Üst üste yapıldığı zaman çok güzel gösterişli bir modelimiz oluyor. Evet, ikinci modelimizi de bu şekilde yaptık. Her renkte de çok güzel duruyor. Her ip kalınlığında da çok güzel duruyor. Dediğim gibi yazlık kullanabileceğiniz harika bir model. Dilerseniz bir modelde ben yapayım ve görüntüsünü görelim. Üst üste yığılımını görelim. Siz kendiniz devam edersiniz sonra. Evet arkadaşlar, bir modelde ben yaptım. Dilerseniz son bir defa daha beraber yapalım. Modelin arka yüzünden, modelimizin ilk kurulumu arka yüzünden demiştim. Kenardaki ilk ilmeğimi boş aldım. Şişime doladım. İlmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum ve her bir ilmeğin arasında şişimin üzerine bir ilmek atıyorum. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Bütün ilmeklerin arasına bir ilmek doluyoruz şişimizin üzerine. Hepsinin üzerine bir tane dolamamız gerekiyor. Çünkü modelimiz bunu gerektiriyor. Yumuşak bir model olması için ve ilmeklerin arasının açık olması için şişimizin üzerine her bir ilmeğin arasına dolamamız gerekiyor. Son bir ilmeğim. Evet. Arka yüzündeyiz. Hemen ön yüzünden bir defa daha yapalım. Kenardaki ilk ilmeğimi boş aldım. Doladığım ilmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3 ilmek saydım. Şişimin üzerine doladım. Bir defa çıkarttım. Doladım. İkinci ilmeğimi yaptım. Ve doladım. Üçüncü ilmeğimi yaptım.
Şişimin üzerine doladığım ilmeğimi boşa çıkarttım. 1 doladığımı çıkarttım. 2 doladığımı çıkarttım. 3. ilmeğim, birinci ilmeğimi çıkarttım. 2. ve 3. ilmeğimi de yaptım. Her defasında doladığımız ilmeklerimizi boşa çıkartıyoruz ve normal ilmeklerimizin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Son kenardaki modelimiz. Evet. Bu modelimizi de tamamladık arkadaşlar. Bakın harika durdu. Yumuşacık. Yani her haliyle çok güzel bir model. Her renkte çok güzel durduğunu söylemiştim size. Modelimde, bu ipimde de çok güzel durdu. Evet arkadaşlar, bir modelin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım severek yapacaksınızdır. Bir başka videoda beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.